Dünyaca ünlü matematikçi John Nash'in dahilikle delilik arasında giden ince bir çizgideydi aklı. Genç yaşında geliştirdiği kuramlarla matematik dünyasının bir numaralı ismi haline gelmişti. Fakat kısa süre içinde zihninde kopan fırtınalarla baş edemez duruma düştü. Aklının oyunlarına yenik düşünce de şizofreni teşhisiyle yıllarca tedavi gördü. Bıçağın ince sırtında dahilikten uzaklaşan Nash, uzun bir mücadele sonucunda hastalığını yendi ve yıllar sonra adeta yeniden doğarak Nobel ödülünü almayı başardı. John Nash, dahilik ve delilik arasında gitti, geldi. Ama sonunda aklıyla oynadığı oyunu galibiyetle bitirdi. Fakat bu hayatta John Nash kadar şanslı olamayanlar da var. Türkiye'de daha okul yıllarında alay konusu yapılan, deli diye lakap takılan, hastalığını anlatmakta ve tedavi olmakta zorluklar yaşayan binlerce kişi bulunuyor. Ben burada dedim tedavi olmaya geliyorum dedim. Ben senden dayak yemeye gelmedim. İğneleri yiye yiye robotlaştım. Bir fiil 7 sene gözümü kaldıramadım ha. Doktorların bile ne kadar bizi tanıdıklarını bilemiyorum. Yani doktorlar bile tanıyamamış olabilir. Ancak işte böyle birbirimizi anlayırız. Anlatamadım efendim. Yemin ediyorum anlatamadım. Sizin gibi beni dinlemediler. ...2008 yılında Ruh Sağlığında İnsan Hakları Girişimi Derneği tarafından hazırlanan Akıl ve Ruh Sağlığı alanında İnsan Hakları Türkiye raporu verilerine göre tüm dünyada yaklaşık 450 milyon insan zihinsel ve davranışsal sorunlara sahip. Ve daha acısı, tüm dünyadaki ülkelerin %30'u ruh sağlığıyla ilgili tedaviler için hiç bütçe ayırmıyorken %20'si ruh sağlığıyla ilgili tedavilere bütçelerinin sadece %1'inden azını ayırıyor. Dünya genelinde sorun böyleyken Türkiye'deki genel çerçevede hiç iç açıcı değil. Aynı raporda yer alan bilgilere göre Türkiye'de şizofreni teşhisi kişilerin sayısının 800 bin olduğu tahmin ediliyor. Ve maalesef rahatsızlığı olan kişilerin %39'u bir psikiyatri uzmanına başvururken %33'ü uzman doktorlara, %20'si pratisyen hekimlere, %3'ü de din adamlarına hastalığının çaresi için başvuruyor. Ruhsal ve zihinsel hastalığı bulunan kişiler her yerde çare ararken fark yaratan bir kuruluşsa bu tablonun değişmesi için çaba gösteriyor. Ruh Sağlığında İnsan Hakları Girişimi Derneği, 2006 yılında bir grup hasta yakını ve bu alanda çalışmalar yürüten uzman kişiler tarafından kuruldu. Amaçları, ruh hastalığı bulunan kişilerin haklarının devlet ve özel sektör tarafından tanınması ve bireylerin toplumsal hayata katılımlarının arttırılmasıydı. RUSİAD üyeleri bir yandan hasta bireylere haklarını anlatırken, bir yandan da devlet ve özel sektörün çeşitli birimlerinin bu bireylere karşı olan farkındalığını arttırmaya çalışıyorlar. RUSİAD, hastalığı yaşayan isimlere birebir danışmanlık, psikolojik ve hukuki destek gibi birçok farklı eğitim modeliyle hizmet veriyor. RUSİAD'ın gönüllü ve profesyonel çalışanları Türkiye'nin farklı bölgelerinde birçok ilde toplantılar, konferanslar ve sunumlar düzenlediler. Bugüne kadar 1300 kişiye birebir danışmanlık hizmeti verdiler. Kimsenin göremediği, duyamadığı alanlara insanların iç dünyalarındaki huzura yardım ederken bir yandan da sosyal açıdan insanların daha iyi yaşamaya kavuşmaları için çalışmalar yaptılar. Hastalanmadan önce reklamcılıkla uğraşmaktaydım ve 17 sene ara vermek zorunda kaldım. Sağlığımdan dolayı ara verdim. 10 seneden sonra 4 senedir RUSİAD Derneği'ne gidip gelmekteyim. Dernekte benim en azından kişiliğime değer veriliyor. Dışarıdaki yaşantı gibi değil. Burada saygınlık görüyorum. Burada insanlık görüyorum. Burada insanlıktan ne öğreniyorum. Yani bu dernek olmasaydı zaten bilmiyorum ne
ilerisi için neler olacağını kestirmek biraz zor yani. Fatma Zengin Hanım'ı tanıdıktan sonra her şeyin çok teşekkür ederim. Onun sayesinde İstanbul Yeditepe Üniversitesi'nde konuşmalar yaptım. Bunlardan istediğim yani daha da çok güzel şeyler yapmak. Büyüklerimizden rica ediyoruz. Herkes gibi bizim de yaşamaya hakkımız var. Yani derneğimize biraz katkıda bulunmak istiyoruz. Yaptığımız ürünlerle veya ne bileyim takılarla. Rusyak bilinmeyen, duyulmayan bir dünyada insanların hayatlarına dokundu. Alay konusu yapılan, ciddiye alınmayan insanların sosyal hayata katılmasına yardımcı oldu. Psikolojik ve hukuki destek vererek onlara yalnız olmadıklarını anlattı. Hem bu hastalıklarla mücadele eden kişilerin hem de ailelerin hayatlarında hiç gözükmeyen, bilinmeyen kocaman bir fark yarattı.